Bugün masamızda sizin sağladığınız kaynaklar var. Yani Galatasaray'ın Monaco'ya 1-0 yenildiği o Şampiyonlar Ligi maçı. Ve sonrasında yazılan, çizilen her şey. Bütün analizler, yorumlar. Aynen. Bizim görevimiz de bu bilgi yığınının içinden en keskin gözlemleri, en çarpıcı istatistikleri çıkarmak. Kaynakların hepsini okuyunca ortaya çok net bir hikaye çıkıyor. Adeta bir Dr. Jekyll ve Mr. Hyde hikayesi bu. Gündüz ve gece gibi. Evet, Galatasaray'ın o dominant ilk yarısından ikinci yarıdaki o akıl almaz çöküşüne uzanan dönüşümün şifrelerini çözeceğiz birlikte. Kesinlikle. Ve bu sadece bir skor analizi olmayacak. Bu, modern futbolda bir takımın ne kadar kırılgan olabildiğini gösteren bir vaka incelemesi aslında. Kadro planlaması, anlık hataların bedeli, hatta saha dışı gerilimlerin 90 dakikayı nasıl buharlaştırabildiğini göreceğiz. Yani bir mağlubiyetten çok daha fazlası var masada. O zaman ilk perdeden yani Dr. Jekyll'dan başlayalım. O muhteşem ilk yarı, paylaştığınız analizlerin neredeyse tamamı Galatasaray'ın ilk 45 dakikada maçı domine ettiği konusunda hemfikir. Hem de nasıl bir dominasyon. Hani bir Şampiyonlar Ligi deplasmanında beklenen o temkinli oyun falan yoktu. Rakibe nefes aldırmayan, çok olgun, çok özgüvenli bir takım vardı sahada. Öyle bir özgüvendi ki, yani devre arasında skorun hala 0-0 olması şaşırtıcıydı izleyenler için. Galatasaray sadece topa sahip olmadı, oyunun yönünü, temposunu, her şeyini belirledi. Monaco çaresizdi kendi evinde. Bu da planın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Tabii, teknik ekibin maça çok doğru bir planla başladığının kanıtıydı bu. Ve bu plan sadece kağıt üzerinde de kalmadı. O son vuruş dışında her şey yapıldı. Özellikle de o an, İlkay Gündoğan'ın 6 pasın içinden kaçırdığı o pozisyon. Ah, evet. Yorumcular o an için maçın kırılma anı diyorlar. Gol olsa Monaco'nun gardı tamamen düşebilirdi. Belki de Galatasaray farka gidecekti. Gecenin ne kadar farklı biteceğinin bir fragmanı gibiydi sanki o an. İşte o fragmanın, diyelim ki filmini istatistiklerle izleyelim. Çünkü ikinci yarıdaki çöküşün ne kadar keskin olduğunu en iyi rakamlar anlatıyor. Mesela toplu oynama. İlk yarıda %58'e 42 Galatasaray üstün. Gayet net bir üstünlük. Evet, ama maç sonunda bu oran neredeyse eşitleniyor. Bu bile bir şey anlatıyor ama asıl hikaye, yani filmin koptuğu yer, gol beklentisi. XGI verileri. Nedir rakamlar? Galatasaray o dominant ilk yarıda tam 1.18'lik bir XGI üretmiş. Yani istatistiksel olarak en az bir golü vardı zaten. Peki ikinci yarı? İşte korkunç olan bu. İkinci yarıdaki XGI sadece 0.16. 0.16 mı? Evet, neredeyse net pozisyon yok demek bu. Şut denemeleri cılız kalmış. Bu sadece pozisyona girememek değil, bu oyun planının iflas ettiğini gösteriyor. Çünkü ilk yarıda o XG'yi yaratan her şey, kanat organizasyonları, paslaşmalar, Hiçbiri yok ikinci yarıda. hiçbiri takım gol pozisyonu hazırlayamaz hale gelmiş resmen. Peki madalyonun diğer yüzü, yani Monaco. Tam bir patlama. Monaco'nun ilk yarıdaki 0.72'lik XG'si ikinci yarıda 2.65'e fırlıyor. 2.65. Evet, yani kağıt üzerinde Monaco'nun ikinci yarıda 2 ya da 3 gol atacak kadar pozisyon ürettiğini görüyoruz. Bu rakamlar bir yorumcunun dediği gibi sanki devre arasında formaları değiştirip sahaya başka takımlar çıkmış gibi bir tabloyu matematiksel olarak kanıtlıyor. Peki bu kontrol nasıl, yani bu kadar ani ve tamamen nasıl el değiştirdi? Kaynakların çoğu tek bir ana işaret ediyor. 67. dakika. Kaleci Uğurcan Çakır'ın sakatlığı. Evet, O ana kadar da kurtardığı penaltıyla falan sahanın en iyisiydi. Bu konuda herkes hemfikir. takımı tek başına ayakta tutuyordu ama onun çıkmasından daha çok yerine giren Günay Güvenç'in oyuna dahil olma süreci çok eleştiriliyor. Birkaç analizde altı çizilen ilginç bir detay var. Nedir o? Günay, oyuna girmek için kenarda beklerken rakip teknik direktörle bir atışma yaşıyor. Yani odaklanması gereken tek şey
o anki maç atmosferiyken enerjisini, konsantrasyonunu saha dışı bir gerilime harcıyor. Bu çok kritik bir detay çünkü Şampiyonlar Ligi seviyesinde hele bir kaleci için maça soğuk girerken mental olarak %100 hazır olmak zorundasın. Ve bedelini anında ödüyor. Öyle olmuş anlaşılan. Hem de çok ağır. Oyuna girdikten sonra karşıladığı ilk pozisyon bir korner. Ve o kornerde yorumcuların kalecilik tekniğinin temel hatası dediği bir şey yapıyor. Topun düşeceği yeri kestiremiyor, tereddüt edip boşa çıkıyor ve kalesini boşaltıyor. Monaco'ya buyurun atın diyor yani. Resmen. Kaynaklar bu gol için ikram, bedava gol gibi ifadeler kullanıyor. O anki mental dağınıklık skora direkt etki ediyor. Günay'ın hatası çok bariz evet ama koca bir takımın çöküşünü tek bir kaleci hatasına bağlamak da biraz basit kaçar sanki. Merak ettiğim şu, kaynaklarda bu çöküşün sinyallerinin Uğurcan sakatlanmadan önce başladığına dair bir analiz var mı? Yani bu sakatlık çöküşün sebebi miydi yoksa tabuta çakılan son çivi mi? Çok yerinde bir soru ve evet birkaç analiz tam da bu noktaya parmak basıyor. Uğurcan'ın sakatlığı golü getiren katalizör doğru ama bazı yorumcular Galatasaray'ın pres gücünün 60. dakika civarında zaten düşmeye başladığını belirtiyor. Yani o meşhur fiziksel düşüş başlamıştı. Aynen. Takım yavaş yavaş geri çekiliyor, Monaco daha rahat geliyordu. Uğurcan'ın sakatlığı ve o hatalı gol zaten su almaya başlamış gemiyi bir anda batırdı diyelim. Yani kolektif bir düşüşten bahsediyoruz. Bu da bizi en temel soruna getiriyor. Bütün kaynaklarda bu kolektif düşüşün arkasındaki asıl neden olarak hep aynı şey gösteriliyor. Yedek kulübesi Kulübenin zayıflığı, evet. ve oyuna müdahale edecek kalitede oyuncu eksikliği. Tabii, göz ardı edilemeyecek mazeretler var. Lemina, Singo, Eren Elmalı, direkt ilk 11 oynayan 3 kilit isim yok. Bu Okan Buruk'un elini ciddi zayıflattı. Hatta bir kaynakta maç sonu soyunma odasının revirden farksız olduğu yazıyor. Bu bir gerçek. Fakat paylaştığınız bir makalede çok çarpıcı bir paradoksa dikkat çekilmiş. Galatasaray'ın yazın 150 milyon euro bonservis, 65 milyon euro da yeni maaş yüküyle Türk futbol tarihinin en büyük bütçelerinden birini kullandığı hatırlatılıyor. Evet. Bu kadar devasa bir yatırım varken nasıl oluyor da 2-3 sakatlıkta takım bu kadar alternatifsiz kalabiliyor? İşte eleştirilerin doğrudan yönetime ve teknik ekibe yöneldiği nokta bu. Bu aslında bir tutarsızlık değil, sezon başında oynanan büyük bir kumarın sonucu. Nasıl bir kumar? Kaynaklar diyor ki yönetim neredeyse tüm bütçeyi ilk 11'i ve yakın rotasyonu yıldızlarla donatmaya harcadı ama kulübe derinliği ikinci plana atıldı. Yani kağıt üzerindeki o tarihin en başarılı transfer dönemi söylemi sadece her şey yolunda gittiğinde geçerliymiş. Anladım. Bir camdan kale gibi yani. Aynen öyle. Parlak, gösterişli ama ilk darbede kırılabilecek kadar hassas. İlk büyük sakatlık krizinde de o kalenin nasıl tuzla buz olduğu ortaya çıktı. Ve bu durum Okan Buruk'un maç sonu açıklamalarını da tartışmalı hale getiriyor, değil mi? Yazın o iddialı söylemlerden sonra şimdi bütçe kısıtlamaları ve kadronun daralmasından bahsetmesi. Ciddi bir çelişki olarak görülüyor, yorumcular şunu soruyor. Madem bu kadar iyi bir kadro kuruldu, neden oyuna sonradan girip tempoyu artıracak bir tane bile oyuncu yoktu? Bu sadece bu maça özel bir durum da değil. Takımın genel olarak son haftalarda 60'tan sonra fiziksel olarak düşmesi de eleştiriliyor. Pres gücünü kaybediyor takım. Tam olarak. Bu durum yedeklerin yetersizliğiyle birleşince ikinci yarılardaki bu tür çöküşler neredeyse kaçınılmaz hale geliyor. Rakip kenardan taze kan getiriyor, sen cevap veremiyorsun. Bütün bu karamsar tabloya rağmen o gece parlayan, hakkı teslim edilen isimler de vardı tabii. Neredeyse tüm yorumcuların ortaklaştığı bir isim var, Barış Alper Yılmaz. Kesinlikle. Mücadelesi, bitmek bilmeyen enerjisi, takımı tek başına ayakta tutma çabası büyük takdir topluyor. Bir de Leroy Sané var. Özellikle ilk yarıdaki performansı için resital sundu, şov yaptı gibi ifadeler kullanılmış. Bu iki isim takımın geri kalanından net bir şekilde ayrıldı o gece. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var ki orası epey karanlık. Performansıyla en çok eleştirilen, adeta günah keçisi ilan edilen oyuncu Gabriel Sara oldu. Hakkında çok sert yorumlar vardı, evet. O kadar sert ki, pas hataları, yanlış pozisyon alması, oyun zekasının bu seviye için yetersiz kaldığı çok net ifadeler var. Ne kadar sert mesela? Bir yorumcunun kullandığı ifade durumun ciddiyetini özetliyor aslında. İronik bir şekilde,
Keşke Afrika Kupası'na gitseydi de orada iyi oynayıp bir teklif gelseydi de kurtulsaydık diyor. Vay be. Bu bir oyuncu için duyulabilecek en ağır eleştirilerden biri. Yani sadece kötü oynadı denmiyor, kulüpten gitmesi için fırsat kolluyoruz iması var resmen. Aynen. Hayal kırıklığının ne kadar derin olduğunu gösteriyor bu. Sınıfta kalan tek isim o da değil. Osimhen'in etkisizliği, oyuna sonradan giren Icardi'nin isteksiz, ağır görüntüsü. Icardi'den beklenen o liderliği gösteremedi. Gösteremedi. Bu da takımın hücumda neden bu kadar çaresiz kaldığını açıklıyor. Savunmada da Abdülkerim'in rakip forvet Balogun karşısında çok zorlandığı, ikili mücadeleleri kaybettiği de altı çizilen bir başka nokta. Takım içindeki bu çöküşü konuşurken bu durumun bir vakumda olmadığını da unutmamak lazım. Kaynaklar takımların üzerindeki genel baskı ortamına, Türk futbolunun o anki atmosferine de dikkat çekiyor. Maç günü yaşanan ve tüm iklimi daha da geren bir olay vardı. TFF Başkanı'nın basın toplantısı. Evet, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanlı'nın toplantısı. Tabii burada herhangi bir taraf tutmadan sadece kaynakların bu olayı nasıl yorumladığını aktardığımızın altını çizelim. Bu önemli bir ayrım. Yorumcuların aktardığına göre TFF Başkanı o toplantıda oldukça sert bir üslup kullanmış. Medya mensuplarını futbol fukarası olarak nitelemesi, eleştirilere kişisel cevaplar vermesi, hatta tehditkar olarak algılanan bir dil kullanması. Şok etkisi yaratmış anladığım kadarıyla. Evet, hatta bir yazar bu üslubu popüler dizi Kurtlar Vadisi'ndeki karakterlerin konuşma tarzına benzeterek eleştirmiş. Peki bu açıklamaların bir maç analizinde yer bulmasının sebebi ne? Yani yarattığı etki ne olmuş? Sebebi şu, bu tür açıklamalar zaten hassas olan futbol ortamını daha da toksik hale getiriyor. Yorumcular, TFF Başkanı gibi birleştirici olması beklenen bir makamın tam tersine kutuplaşmayı artırdığını söylüyor. Zaten bir şike soruşturmasının gölgesinde devam eden bir sezonda en tepedeki ismin bu şekilde ateşe benzinle gitmesi Gerilimi daha da artırıyor ve bu genel gerilim halinin eninde sonunda soyunma odalarına, sahadaki oyuncuların konsantrasyonuna da olumsuz yansımasının kaçınılmaz olduğu ima ediliyor. Anlıyorum. Yani saha içindeki kırılganlık, saha dışındaki bu gergin atmosferden bağımsız düşünülemez deniyor. Peki, toparlayalım o zaman. Galatasaray için dev bir hayal kırıklığıyla sonuçlanan bir gece, ilk yarıda parlayan umut ışığı, ikinci yarıda tamamen söndü. Kaynaklar bu çöküşün reçetesini şöyle yazıyor: kadro derinliği kumarı, kilit bir sakatlık, bireysel hatalar ve zaten var olan fiziksel düşüşün birleşimi. Aynen öyle. Ama bu yenilgiye rağmen her şey bitmiş değil. Yapılan projeksiyonlara baktığımızda Galatasaray'ın kalan maçlarda alacağı bir galibiyetle, yani toplam 9 puanla ilk 24 takım arasına girme ihtimali hala yüksek. Ama ilk 8 hedefi. İşte o prestijli ilk 8 hedefi bu mağlubiyetle birlikte neredeyse imkansız hale geldi. Artık kader, kalan zorlu Atletico Madrid ve Manchester City maçlarında çizilecek. Her şey o son 2 maça kilitlenmiş durumda. O zaman bu kapsamlı analizi üzerinde düşünmeniz için size bir soruyla noktalayalım. Kaynaklar bize 2 farklı cephede savaşan bir takım portresi çiziyor. Biri saha içinde Monaco gibi güçlü rakiplere karşı verilen mücadele, diğeri ise saha dışında kendi fiziksel yetersizliklerine, dar kadrosuna ve yönetimsel strateji hatalarına karşı verilen mücadele. Size göre Galatasaray'ın bu sezonki Avrupa macerasının kaderini bu iki cepheden hangisindeki mücadele daha çok belirleyecek?